Selam futbol severler. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir futbol videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü yeni futbol videomda sizlerle Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalabilecek mi? Bunu konuşacağız. Bunun üzerine değerlendirmemizi yapacağız. Videoma geçmeden önce bana destek için kanalıma abone olup videoma like veya dislike atıp yorum atar bildirim zilini de açarsanız sevinirim arkadaşlar. Diyelim ve videomuza başlayalım. Evet, Fenerbahçe ilk turda, birinci turda Lugano ile karşılaşmıştı. Hem kendi evinde oynadığı, yani hem kendi evi İstanbul'da oynadığı maçta hem de İsviçre'de oynadığı maçta iki maçta da kazanıp Lugano'yu elemişti. Lugano Fenerbahçe için çok da zorlu bir rakip değildi. İki maçta da bir farklı galibiyetler alarak kazanmıştı. Bu da ülke puanına katkı olarak bize geri dönmüştü. Fenerbahçe ikinci turda ise karşısına daha güçlü, daha zorlu bir rakip Fransa'nın güçlü takımlarından Lille çıkmıştı. Ama bakıldığında Lille de Fenerbahçe için çok da aman aman güçlü bir takım değil. Tabi Lugano'ya göre çok daha zor. Lugano'ya göre hafif alınmaması gereken bir takım. Zamanında biliyorsunuz bundan 3-4 sene önce Burak Yılmaz'ı oynarken Burak Yılmaz ve Zeki Çelik Lille'de oynarken şampiyonlukta yaşamışlardı. Fenerbahçe ilk maçı Fransa'da oynadı. 2-1 mağlup oldu. Burada 2-1 mağlup olmasında 2 golde Fenerbahçe'nin kendi kalesine atması var. Ama ikinci golde maç golü sitesine baktığınızda Lille takımının golü hem asisti hem de golü kendi takım oyuncularının yaptığını gösteriyor. İlk golde Osterwolde'nin kendi kalesine attığı bir gol var. Fenerbahçelilerin en çok güvendiği oyunculardan biri Osterwolde'nin kendi kalesine gol atması üzücü oldu ama tabii ki bile isteye atılan bir gol değil. Bile isteye kendi kalesine atılan bir gol değil. Golü de gördüm. Maçı izlemedim. Maç için bir şeyler söyleyemeyeceğim. Hani Fener'in oynadığı oyunu, Lille'in oynadığı oyun hakkında pek bir yorum yapamayacağım ama ben Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin yediği golde Osterwolde'nin kendi kalesine attığı golü gördüm ve bile isteye atmadığını farkındayım. Evet, bile isteye gol atmadı. Hiçbir futbolcu bile isteye kendi kalesine gol atmaz. Osterwolde de bile isteye kendi kalesine gol atmadı. Ve takım arkadaşlar olsun, yönetim olsun, teknik heyet olsun, taraftarlar olsun Osterwolde'ye destek vereceklerdir. İster istemez Osterwolde'de bir moral bozukluğu olacak. Osterwolde'nin morali bozuldu çünkü kendi kalesine gol attı. Belki o kendi kalesine attığı gol olmasa 1-1 bitecekti. 1-1, 2-1 yenilgiden daha iyi bir skor olduğu için kendi kalesine attığı gole tabii ki üzülmüştür ama taraftarlar olsun, yönetim olsun, teknik heyet olsun, arkadaşlar olsun Osterwolde'ye moral vereceklerdir. Kendi kalesine gol attı diye ben Jose Mourinho'nun İstanbul'da oynanacak maçta Osterwolde'yi oynatmayacağını düşünmüyorum. Tekrar oynatacağını düşünüyorum. Çünkü takımın en önemli oyuncularından, en önemli parçalarından biri olan Osterwolde'nin İstanbul'daki maçta da oynayacağını düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe ilk maçı Fransa'da oynadı. 2-1 yenildi. Şimdi rövanş maçına çıkacak. Rövanş maçını kendi evinde, kendi sahasında, kendi stadında oynayacak. Vermenin oynayacak. Bunun avantajını kullanabilecek mi bakalım, göreceğiz. Fenerbahçe sizce Lille'i eleyip Şampiyonlar Ligi'ne kalabilecek mi? Taraftarlar çok istiyor. Çünkü uzun zamandır Fenerbahçe takımı Şampiyonlar Ligi göremiyordu. Burada kazanıp Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak isteyeceklerdir. Ben Fenerbahçe'nin gruplara kalabileceğine inanıyorum. Fenerbahçe'nin gruplara kalabilecek kapasiteli ve güçlü bir takım olduğuna da inanıyorum. Çok kaliteli oyuncuları var. Bir de şöyle bir avantaj var. Rövanş maçına kadar bakalım Fenerbahçe oyuncu transfer yapabilecek mi? Bakalım, Lille'e bakacağız. Yine şöyle bir avantaj var. Lille kalitesini geçen sene Fransa Ligi'nde çok da kötü bir sezon geçirmedi. O yüzden arkadaşlar hem de ilk maçta Fenerbahçe'yi yendiler. Bunlardan dolayı belki de Lille'in bazı oyuncularına teklifler gelebilir, talepler artabilir. O yüzden Lille'in belki de etkili oyuncuları takımdan gidebilir. Bu da Fenerbahçe açısından bir avantaj olabilir. Fenerbahçe ne yapacağını bilerek oynarsa ben Lille'i yenip eleyeceğini düşünüyorum ki yenmesini de istiyorum. Bir Beşiktaşlı olarak yenilmesine üzülür, yenmesine sevinirim. Çünkü yenildiği takdirde ülke puanına katkı sağlayamayacak, yendiği takdirde de ülke puanına katkı sağlamış olacak. Lille'in yenilip Fenerbahçe'nin yenip ülke puanına katkı sağlamasını isterim. Çünkü alacağımız belki puan veya puanlar daha fazla takımımızın Avrupa kupalarına gitmesi sağlayacağı için Fenerbahçe'nin bu anlamda tur atlaması gerçekten çok önemli. Fenerbahçe'ye şimdiden başarılar dileyelim. İlk maçtaki yenilgi için de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim.
Fenerbahçe takımı stadı full olmasa bile full'e yakın bir şekilde ben dolduracaklarına inanıyorum. Ciddi bir şekilde seyirci gelecektir. Ciddi bir şekilde destek olacaktır Fenerbahçe takımı için. Bakalım göreceğiz. İkinci maçta neler olacak? Rövanş maçında neler olacak? Siz nasıl bir oyun bekliyorsunuz Fenerbahçe'den? Siz Fenerbahçe nasıl oynayacak? Nasıl bir lig 11'e çıkabilir? Osterwolde ilk başta kendi kalesine gol attığı için oynatılır mı, oynatılmaz mı? Fenerbahçe kaç yenebilir? Yenerse kaç yener? Yenilirse kaç yenilir? Rövanş maçı uzatmalara gider mi? Yoksa penaltılara mı gider? Görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Yorumlarınız bizim için önemli. Benim için yorumlarınız önemli. Kendi sahasında bildiği statla oynamanın verdiği avantajı inşallah olumlu bir şekilde kullanacak Fenerbahçe. Fenerbahçe'de bence Edin Dzeko'nun yerine daha kaliteli bir forvet alınmalı. Çünkü Edin Dzeko 39 yaşına giriyor. Artık 40 yaşına giriyor. Artık fazla koşabilecek yaşta değil. Artık refleksleri azalıyor. Koşamayabilir. Çok çabuk yorulabilir. O yüzden bence Edin Dzeko'nun yerini doldurabilecek Edin Dzeko kalitesinde bir forvet alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz? Görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Jose Mourinho gerçekten kaliteli bir teknik direktör. Takımın eksiklerini, eksik yönlerini, hatalarını illaki görmüştür. Gerek bir de Lille takımının iyi yönlerini, nerelerde iyi oynuyor, bu takım nasıl taktik kullanıyor, nasıl atak yapıyor, bunların hepsini görmüştür. Ve Lille'in de illaki yenmesine rağmen zayıf yönleri, zayıf noktaları olmuştur. Jose Mourinho bunları görmüştür diye düşünüyor. Bunları takımına aktarmıştır arkadaşlar. Tabii ki burada taraftarlara da çok iş düşüyor. Taraftarlar stada gelip takımını desteklemeli. Takımına destek vermeli. Gerek tezahüratlarıyla, gerek sosyal medya paylaşımlarıyla, gerek itmanlara giderek itmanları izleyerek takımına tezahüratlarıyla destek vermeliler. Takım taraftarlarından güç alarak inşallah bu maçı kazanacak diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de bakalım hoca nasıl bir ilk 11 ile çıkacak? Sürpriz olacak mı? Ben sürpriz olacağını düşünmüyorum. Belki 1-2 tane, o da çok aman sürpriz olacağını düşündüğüm bir kadroyla çıkacağını düşünmüyorum. Bakalım neler olacak. Fenerbahçe'nin bence en eksik bölgelerinden biri de kaleci Livakovic. Hiç beklenmedik bir anda, hiç beklenmedik saçma sapan basit goller yiyebiliyor. Yani buna rağmen Hırvatistan bir takımının ilk 11'de kalecisi oluyor. Ben bunu da anlamıştım. Nasıl ilk 11'de kalecilik yapıyor? O da bana göre ilginç geliyor. Çok ilginç kurtarışlar, güzel kurtarışlar yapabilirken çok basit, çok saçma goller de yiyebilen bir kaleci Livakovic. Bakalım Fenerbahçe'nin topa daha çok sahibi olan taraf olması gerekiyor bence rövanş maçında. Sakin kalması gereken taraf Fenerbahçe. Çünkü yenilmiş olan taraf Fenerbahçe. Lille başladığı gibi bittiği takdirde Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacakken Fenerbahçe ise başladığı gibi bittiği takdirde gruplara kalamayacak. O yüzden Fenerbahçe gole ihtiyacı olan taraf Fenerbahçe. Tabi Lille de gol atıp maçı baştan bitirmek isteyecektir. Golü bulalım, biraz daha rahatlayalım, maçı biraz daha rolantiye alalım isteyeceklerdir ama gole daha çok ihtiyacı olan taraf Fenerbahçe olduğunu da söyleyelim arkadaşlar. Benim Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalıp kalamayacağı ile ilgili görüş ve düşüncelerim bunlar. Sizlerin de görüş ve düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Yorumlarınızı okuyorum. Yorumlarınız benim için önemli. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bana destek için kanalıma abone olup videoma like veya dislike atıp yorum atar. Bildirim zilinizi de açarsanız sevinirim. Yorumlarınızı da video içeriğiyle ilgili yaparsanız beni memnun edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.